Selam arkadaşlarım. Bugün sizlere İnegöl köfte tarifini vereceğim. Tam kıvamında, tam ölçüsünde İnegöl köfte yemek istiyorsanız Serkan şefinizi mutlaka videoyu baştan sona kadar iyice izleyin ve dinleyin. Bunlar normal, orijinal İnegöl köftemizin şekli. Bir de yuvarlak olanları var gördüğünüz gibi. Bunlar da harika. Şimdi bunları ben bir servis tabağıma alayım. Bir tanesini de size böyle bir keseceğim, içini göstereceğim. Nasıl görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi balon gibi şişti, balon. Videoya başlamadan önce de lütfen yukarıdan bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sizler de Serkan şefinize destek olun. Harika gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bir tanesini de şöyle bir kesip göstermek istiyorum size. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle içini görüyor musunuz? Ne kadar kıymanın sıkı duruyor. Tamamıyla bunu dinlendirmemize de bağlı. Harika. Yani şeklinden İnegöl köfteyi bilenler bilir zaten. Tadına da bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz olmuş arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım. Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sır gibi saklanan İnegöl köfte tarifini vereceğim. Hem de ekmek arası köfte yapacağız İnegöl köfteden. Köftenin yapımı, pişirme aşamaları, çok özel teknikleri ve püf noktaları var. O yüzden sizlerden ricam videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin. Eğer detaylı bir şekilde izlerseniz gerçekten çok lezzetli bir köfte yapmanın tüm inceliklerini de öğrenmiş olacaksınız. İlk aşamamız burada arkadaşlar kıymamız. 1 kilo dana döş kıymayı 2 defa kasabımdan çektirdim. Mümkün olduğunca az yağlı olanını seçmeniz gerekiyor. Önce kıymamı borcamıma alıyorum. Daha sonra ikinci aşamamız burada 1,5 tatlı kaşığı karbonatımı bir su bardağına alıyorum. Şimdi karbonatı aktive etmesi için 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyunu içerisine koyuyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Aklınıza şu gelmesin. Limonun tadı köftede asla olmayacak. Bunu koymamdaki tek amaç karbonatı aktive etmek. Karıştırıyorum güzelce arkadaşlar. Şimdi oda sıcaklığında ki suyu da bu bardağımın yarısına kadar koyacağım. Evet, oda sıcaklığındaki suyumu da içerisine koyuyorum. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu aşamada çok önemli. Karbonatı direkt ilave etmeyin. Mutlaka bu şekilde yaparsanız karbonatı aktive ederek içerisine koyacağız. Şimdi karbonatımı iyice karıştırdım. İçerisine ilave ediyorum ama karıştırarak koyun. Bardağın içerisinde herhangi bir tortu kalmasın. Kıymamın içerisine koyuyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu aşama da çok önemli. Yaklaşık bir 10 dakika kadar hiç ara vermeden köftemi güzelce yoğuracağım. 10 dakika hiç ara vermeden iyice köftemizi yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar bakın kıymanın rengi de şu an bir 6 dakika kadar yoğurdum. İyice dönüştü. Bir bütünleşik hal aldı. Buradaki amacım yoğurduktan sonra kıymamız bir macun kıvamına gelecek. Tabii benim eller pala gibi olduğu için 2 defa yoğurunca kıyma kendini pes etti. Bıraktı. Ben pes ediyorum Serkan Şef dedi. Sen bırakabilirsin beni de ama bırakmak yok. Devam yoğuracağız. İyice yoğurun. Evet. Yoğurma işlemini sakın atlamayın.
En az 10 dakika hiç durmadan mutlaka yoğurun arkadaşlar. Ben bu köfteyi yaptığım bir tarif ve gerçekten hem misafirler hem aile bireyleri çok çok seviyorlar. Bu tariften sonra da iddia ediyorum daha dışarıda köfte yemeyeceksiniz. Köfteyi hep evinizde yapacaksınız. Çünkü bu lezzeti başka bir yerde bulamayacaksınız arkadaşlar. Evet, yoğurmaya devam edeceğim ben. 10 dakika boyunca kıymamı hiç ara vermeden yoğurdum arkadaşlar. İstediğim kıvama geldi. Şimdi artık baharatlarını eklemeye sıra geldi. Öncelikli olarak bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. Şimdi birkaç dakika kadar daha yoğuracağım arkadaşlar. Çok fazla baharat, yani bu İnegöl köfteye zaten kullanılmaz normalde de arkadaşlar. O yüzden ben kimyon, karabiber gibi bunları ilave etmiyorum. Şimdi 2 dakika kadar daha güzelce yoğuracağım. 2 dakika kadar daha yoğurdum arkadaşlar. Fazla baharat dediğim gibi koymadım. Buradaki amaç, yani çok fazla baharat koyarsanız köftenin lezzetinden baskın olur baharatlarınız. Şimdi ağzını streçliyorum arkadaşlar. Bir gün dinlendirin. Kapalı bir şekilde bir gün buzdolabında dinlendirin. Ben şimdi buzdolabıma koyuyorum. Ben bir gün dinlendireceğim. Dinlendikten sonra da devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi soğanımı da rendeliyorum. Rendeledikten sonra da suyunu iyice süzeceğim soğanın. Evet, kıymamız bir gün dinlendi. Bunun da ağzını açıyoruz. Buzdolabımızdan çıkarttık. Evet. Şimdi yarım çay bardağı buna ekmek rendesi koyacağım arkadaşlar. Yarım çay bardağı. Galeta unu kullanmayın. Mutlaka bayat ekmeğinizi rendeleyin. Yarım çay bardağı kullanın. Şimdi arkadaşlar rendelemiş olduğum soğanın da suyunu iyice sıkıyorum. Yani posası lazım bize. Suyunu iyice sıkarak koyacağız çünkü. Suyu gelmesin kıymanıza ki soğanın o acılığı kıymanın tadına etki etmesin. Evet, suyunu iyice süzmüş olduğumuz soğanımızı da iç harcımızın içerisine ekliyoruz arkadaşlar. Bayağı bir suyunu sıktım. Şimdi bir 2 dakika kadar daha yoğurma işlemimiz devam ediyor. Ben evdeki bir kavanoz kapağından yapacağım. İçerisine de şöyle bir naylon koyuyorum. Biraz da su aldım. Çünkü elimi ıslatarak elime yapışmasın diye o şekilde yapacağım. Şimdi arkadaşlar köftelerimi yapmaya başlıyorum. Ben yuvarlak yuvarlak yapacağım. Daha kolay olacak çünkü. Şöyle bir şey olarak, hani isterseniz normal hani İnegöl köfte de yapabilirsiniz. Hani uzun uzun dik dik de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama ben yuvarlak yuvarlak yapacağım. Naylonu koymamdaki amaç da hani daha kolay çıkartabilmek. Gördüğünüz gibi köftelerimizi şöyle tabağıma da dizeyim. Gayet güzel. Bir. Daha önce bir tarifim daha var benim mesela. İnegöl köfte arkadaşlar. Onda köfteleri daha büyük yaptım. Daha iri yaptım. O da çok güzel oldu. Bu sefer köfteleri daha küçük yapacağım. Ekmek arası da yapacağım için bunun çoğunluğunu. Şöyle. Vallahi şahane.
İnceliği de bu arkadaşlar ama bu kızartırken döküm tavada pişireceğiniz için gayet güzel bir şekilde şişecek. Onu söyleyeyim. Çok da küçülmüyor. Bir tane daha örnek yapayım size. Daha sonra kalanı ben devam edeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi köftelerim hazır. Şimdi ben hepsini bitiriyorum arkadaşlar. Pişirme kısmına geldik arkadaşlar. Burası da çok önemli bir püf nokta. Tavayı mutlaka döküm tava tercih etmenizde fayda var. Döküm tavanızda 10 dakika yüksek ısıda iyice ısıtın. Bakın üzerinden dumanlar çıkıyor ve elimi koyduğum zaman sıcaklık elime vuruyor. Ondan sonra da orta ateşe alın ve kızartmaya başlayacağız şimdi. Köftelerimde bakın hepsini ben hazırladım. Bir tabak yaptım. Şimdi onları da koymaya başlıyorum hemen arkadaşlar. Bir püf noktada arkadaşlarım kesinlikle içerisine döküm tavamızın yağ sürmüyoruz. Bunlar klasik İnegöl köftesi şekilleri. Diziyorum köftelerimi güzelce. Buram buram güzel kokular da gelmeye başlayacak birazdan zaten. Çok seviyorum ben İnegöl köfteyi gerçekten. Harika oluyor. Şöyle elimizde yakmayalım. Bir tanesi de şöyle koyayım. Bir tane de ortaya koyacağım çünkü. Çok da fazla sıkıştırmıyorum. Güzel pişsin istiyorum çünkü. Çevirme vakti de zaten arkadaşlar yanlardan rengi değişmeye başlayınca da çevirebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar çeviriyorum. Bakın çevirdiğim anda gördüğünüz gibi hemen dönüyor. Bunları da şöyle bir çevireyim. Her tarafını böyle pişireceğiz zaten. Görüyor musunuz arkadaşlar? Pıt kendini atıyor. Yağını da bırakmadı. Bu da kıymamızı iyi seçmemizden kaynaklı. Maşallah diyelim. Yanlardan biraz rengi dönüşmeye başladığı anda arkadaşlar çevirebileceksiniz. Biraz daha kızarsın. Bakın tavada hiç yağ yok. Kıymamızı videonun başında anlattığım gibi seçerseniz bu şekilde olur. Lezzetli olur. Orijinal İnegöl köftesi yemek istiyorsanız Şef Serkan'ın kanalında gördüğünüz gibi her şey var. Tüm tarifler var. Bu Allah'ın izniyle 400. tarifim. Her gün saat 6'da yeni tarif paylaşıyorum. Lütfen kanalımı takip alın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Sizler de bana destek olun lütfen. Köfteleri arkadaşlar sürekli çevirerek de kızartabilirsiniz. Et gibi değil. Yani ette biliyorsunuz bir tarafı pişince diğer tarafını çeviriyoruz ya. Köfte sürekli çevirerek de kızartabilirsiniz. Ben böyle biraz güzel pişmiş seviyorum açıkçası. O yüzden böyle sürekli çeviriyorum. Vallahi çok güzel kokular geliyor arkadaşlar. Çok. Ben İnegöl köfteyi gerçekten köfteler arasında çok seviyorum. Müthiş oluyor ya. İnanılmaz seviyorum yani. Bursa'nın bir şubesinde yemiştim ben bunu. O günden beri de vazgeçemiyorum. Şu cızırtı sesinin hastasıyım arkadaşlar ya. Vallahi şu cızırtı sesinin hastasıyım. Şu sesle böyle bir 30 saniye baş başa bırakayım sizi bak.
Evet arkadaşlar. Şimdi servis tabağıma da alıyorum. Arkadaşlar son partimi de kızartıyorum. Sonuna geldim. Bir tanesini de şöyle kestim tadına bakayım diye. Videonun başında izleyeceksiniz zaten diğer yarısını. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Harika olmuş. Elimize sağlık. Sorularınız olursa yorumlara tabii ki mutlaka yazın. Videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bizim için çok önemli. Kanalı artık takip edin ki her gün saat 6'da paylaştığımız yeni tarifleri de kaçırmayın. Bu tarife uyarsanız da efsane İnegöl köfte yiyeceksiniz ve köftenizi bundan sonra hep böyle pişireceksiniz. Yarım ekmeğimin içerisine domates de ilave edeceğim. Biraz da pul biber ilave ediyorum soğanımın içerisine. İyice karıştıracağım bunu şimdi. Yarım ekmeğimi de hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle köftelerimi de dizeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Buralar şu anda alev almış durumda. Evet. Şöyle biraz da soğan salatası gezdiriyorum üzerinde. Biraz da domates koyuyorum. Şöyle bir de yanaştırayım. Efsane oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.